Selamlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yaprak döner yapacağız. Yani Türk iş döner yapacağız. Kolay yoldan ev yapımı çok lezzetli bir döner hazırlayacağız. Hemen hazırlamaya başlayalım. Burada benim kıymam var. Soğan ve tuz. İlk aşamada kıymayı güzel bir yoğurmamız gerekir. Kıymayı istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Şöyle biraz iri çekilmiş kıyma. Şimdi bu kıymanın üzerine soğanın sadece suyunu ilave edeceğiz. Şöyle mesela sıkalım. Bakın sadece soğanın acı suyunu. Kendisini ilave etmiyoruz. Bu da lezzet vermesi için bir tane soğan rendeledim yeterli. Üzerine de göz ayarı tuz. Şimdi hemen kıymamızı yoğurmaya başlıyoruz. Şöyle elimizle güzel bir soğan ve tuz ile kıymayı yoğuruyoruz. Hemen bu zemine çıkaracağım. Bu kıymanın ilk önce dövülmesi lazım ki dağılmasın. Şöyle bakın bu şekilde vurursanız güzel bir kıymanız dağılmaz. Birbirine karışır. Evet, kıymayı bakın gördüğünüz gibi özleştirdik. Dağılma yok. Şu anda toplandı birbirine. Şu anda hazır. Hemen bir yağlı kağıt hazırlıyoruz. Daha önceden tabii ki. Şöyle kıymamızı ortaya koyuyoruz. Elimizle kıymayı buraya bastırıyoruz. İlk önce tabii. Şöyle bir bastırıyoruz. İnceltiyoruz. Ve diğer katın üstüne kapatıyoruz. Şimdi bir merdane yardımıyla böyle bu kıymayı inceltiyoruz. Mümkün olduğunca ince olması lazım. Bakın bu şekilde. Fazla gelenleri alacağım burada. Şöyle bir kontrol edelim kalınlığını. Bakın bu şekilde ince olacak arkadaşlar. Kalın yapmayın ki pişsin. Evet, şu anda hazır. Aynı oranda olmasına özen gösteriyoruz. Bir bakalım. Bakın. Gördünüz mü? Şöyle incecik bir şekilde açtık. Bu hazır. Hemen şimdi pişirmeye geçiyoruz. Şöyle tavada pişireceğim. Bakın şimdi bu tavamıza kocaman geldi. Tavamıza göre yapmak için bunu orta yerinden hemen böyle kesiyoruz. İyi gelse kesmemize hiç gerek yok ama kocaman geldiği için bakın bu şekilde kesiyoruz. İki parçaya ayırdık dönerimizi gördüğünüz gibi. Hemen şimdi ocağımı yakacağım. Ocağımı yaktım. Tavamı koydum. Bakın bu şekilde kestik ve hazırladık. Şu katlı yerinde bir keseyim ki hemen üzerinden almamız kolay olsun. Kağıtlarda kat kalmaması için kestik. Hemen buraya koyuyoruz bir tanesini. Diğerini de aynı şekilde keselim kat yerinden. Şimdi hemen bunları tavada pişireceğiz arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş pişmeye başladı. Arada böyle hemen hop çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş şu anda pişiyor. Bakın şöyle gösterelim. Gördünüz mü? Ya kendi yanında şıkır şıkır şu anda kaynıyor arkadaşlar. Şimdi dağıtalım. Hop. Şöyle gösterelim bakın hiç dağılma yok. Çünkü güzel bir ezdik etleri. Bakın çok da güzel pişiyor yani. Hiç fırın yakmanıza gerek yok. Bir tur daha attık ve şu anda bu hazır. Diğerini de pişireceğim.
Hemen bir tabak içine şimdi koyacağım ben onu ilk aşamada. Daha devamı var. Bakın şöyle alalım. Hemen bunu böyle tabağıma koydum. Şimdi ikinci parçayı pişiriyorum. Bakalım. Şöyle gösteriyorum tekrar. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Nasıl güzel piştiğini ve asla dağılıp parça pinçik olmadığını görün. Çünkü bu hakiki yaprak döner. Püf noktalarıyla size gösteriyorum. Şimdi hemen bu da hazır. Alıyoruz bunu da. Hop. Kağıdın içinden çıkarmıyorum. Neden dediğim gibi soğumaması için. Şimdi üzerine tavanın hiç indirmeden şöyle biraz ekmek. Pideniz varsa pide. Yani her türlü. Şu anda benim elimde ekmek olduğu için ben ekmek kızartacağım. Evet, gerçek döner yapıyoruz. Gerçek yaprak döner. Ama tabii ki ev usulü bu. Evde yapılan döner. Herkes yapsın. Haydi bakalım. Binlerce lira vermeyin gidip dönercilere. Bana da kızacaklar. Evet, bu şekilde biraz ekmeklerimizi tavada ısıtıyoruz, kurutuyoruz ve kızartıyoruz. Devam edelim. Hadi bakalım. Kolay, pratik, Türk iş döner. Haydi bakalım. Herkes yapsın. Evet, ekmekler de oldu. Bu kadar yeterli ve kuruttuk arkadaşlar. Şimdi onu da bir tabağa döküverelim. Daha sonra karıştıracağız hepsini. Şöyle onu da bir yere döküyorum. Evet. Hemen tavamı tekrar koyuyorum. Bu sefer biber. İster közleyin ya da ister benim gibi tavada. Çok az bir yağ dökeceğim ki tava çok yandı. Şöyle az bir şey. 3 tane koydum. Acı ya da tatlı size kalmış. Zevkinize göre. Hemen onunla da biraz kızartıyoruz. Yani pişiriyoruz. Evet, biberlerimiz de bu kadar yeterli. Bu şekilde 3 tane yaptık. Şöyle 2 tane de ufak domates. Hemen onları da bir döndüreceğim. Bunu kesmeden bırakmıştık ama neyse yarım gitsin. Kalmış o. Buradan hemen böyle bunları da hafif döndürüyoruz domateslerimizi. Arkadaşlar yeni Kurban Bayramı geçti. Herkesin elinde et vardır. Bu tarifi mutlaka yapın. Çocuklarınıza sevindirin. Haydi. Şimdi bu da hazır. Bu kadar yeterli. Onu da döküyorum. Bu da hazır. Yaprak dönerimizin pişirme aşamasını şu anda bitirdik ve servis aşamasına geçiyoruz. Hemen şimdi servis tabağını hep birlikte hazırlayalım. Servisine hemen başlıyoruz. Şöyle büyük bir tabak aldım. Çünkü kat kat hepsinden koyacağımız için bayağı yer kaplayacak. İlk önce bu kuruttuğumuz ekmekleri döküyoruz. Üzerine hemen şimdi dönerlerimizi koyalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. İşte yaprak döner bu. Gördünüz mü? Şöyle parçalıyoruz. Ekmeklerimizin üzerine. Bakın. Şöyle ufak ufak ben parçaladım. Bayağı da doyurucu. Bir tanesini ve diğerini de aynı şekilde yine gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Etin hazırlama şeklini yapacaksınız arkadaşlar, yöntemini. Böyle ufaladım, küçülttüm. Yani bu şekilde. Şunu da indirelim. Bakın bu şekilde hazır. Şimdi üzerine yoğurtunu koyacağız. Bakın şöyle biraz yoğurt koyuyoruz üzerine. Sarımsaklı yoğurt da koyabilirsiniz.
Ama bir yere gidecekseniz tabii ki de sarımsaklı yoğurdu kullanmayın. Şöyle bakın. Yoğurdunu koyuyorum. Süper oldu. Şöyle susuz. Evet, yoğurdunu da koyduk. Şimdi biberlerimizin servis tabağımıza diziyoruz. Oh be. Şöyle bakın, biberlerimizi de dizdik. Şimdi domateslerimizi yine aynı şekilde. Bakın bu şekilde domateslerimizi de diziyoruz. Yani ölçüleri istediğiniz kadar arttırın, çoğaltın ama yöntem bu arkadaşlar. Bu da hazır. Evet, şöyle bir gösterelim. Şu anda hazır ama sosu eksik. Hemen sosunu hazırlayacağız. Hemen ocağı tekrar yakıyorum. Tavamı tekrar koyuyorum. Hiç yıkamadım tavamı. Yağlı tavayla yapıyoruz. Şimdi hemen bunu eritsin. Evet, yağımız eridi. Şimdi üzerine kırmızı pul biber döküyoruz. Hemen onu şöyle bir döndürüyoruz. Hazır arkadaşlar bu da. Hemen ocağı kapatalım. Evet, hazırladığımız sosu hemen dönerimizin üzerine gezdiriyoruz. Evet, muhteşem oldu yaprak dönerimiz arkadaşlar. Evet, dönerimizi şöyle yakın plandan da gösterelim. Evet, Türk İş yaprak dönerimizi hazırladık. Tadına da bir bakalım nasıl olmuş. Ama güzel olduğundan eminim. Şöyle bir parça alıyoruz. Lokum gibi pişmiş. İnanın, soğan da bir güzel lezzet vermiş. Tuz da ilave ettik. Süper olmuş arkadaşlar. Kolay, pratik, basit, herkesin yapabileceği bir yaprak döner yaptık. Türk İş yaprak döner. Ayrıntılı bir şekilde sizlere videoda gösterdim. Umarım siz de yaparsınız. Şimdi Kurban Bayramı yeni geçti ya. Her evde vardır et. Onun için böyle bir tarif yapayım dedim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu güzel tarifi yaparsınız. Videomu burada bitirirken ne diyoruz? Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de ne yapıyorsunuz? Bildirim sekmesini açıverin ki en güzel videolarımdan hemen haberiniz olsun. Haydi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel tariflerde görüşmek üzere.